geçen hafta kişilik bozukluklarına kısa bir giriş yapmıştık. Bu hafta da narsistik kişilik bozukluğuyla devam etmek istiyorum. Narsisizm kavramı popüler kültürde kötü bir şöhrete sahip olsa da aslında gelişimsel olarak bu kavram bebeğin yetişkin dünyasına adım atmasında önemli bir yere sahiptir. Kabaca bu faydayı bebeğin kendisine yaptığı narsistik yatırım olarak değerlendirebiliriz. Freud bunu birinci narsisizm dönemi olarak adlandırmıştır ve bu evrede bebek ben merkezci bir yaklaşıma sahiptir. Her şey ona ve onun bir uzantısı gibi algılanır ve bir ötekine henüz sahnede yer yoktur. Haz ve doyum önceliklidir. Tüm doyumları, bunlar birbirleriyle çelişenler dahil olmak üzere şimdi ve burada yaşamak ister bebek ve gelişimsel olarak her şey yolunda, yeterince yolunda giderse bu kırılacak ve gerçeklik ilkesi de inşa edilecektir. Bu sefer bazı doyumları yaşamanın sorunlara yol açabileceğini ve gerekirse bunları ertelemesi gerektiğini idrak eder. Yatırımı kendinden yavaş yavaş ötekilere de aktarır ve öte yandan içsel olarak bölünmüş, parçalara ayrılmış olan kendilik ve nesne temsilleri, yani iyi ve kötü olarak ikiye bölünmüş içsel yapılar da bir sentezlenme ve bütünleşme sürecine sokulacaktır. Ancak ötekine yapılan bu yatırım her zaman karşılık bulmaz ve bir engellenmeyle karşılaşılabilir. Tabii bu noktada da yatırım tekrar geri çekilir ve yeniden benliğe aktarılır. Buna da ikinci narsisizm evresi diyoruz. Peki bu narsistik yatırımın varlığı sağlıklı ve üretken bir yetişkinliğin sürdürülebilmesi için de gereklidir. Yani hepimiz kendimizi besleyen, iyi hissettiren, öz saygımızı yücelten uğraşlara ve kişilere yatırım yaparız hayatta. Bu gelişimin ve hayatın sürdürülebilmesi için önemlidir. Tabii her konuda olduğu gibi bu yatırımın düzeyi ve şiddeti de yani oranı da bunda belirleyicidir. Peki şimdiye kadar sağlıklı narsisizm ve onun gelişiminden söz ettik. Asıl konumuz bunu bir kişilik ya da karakter bozukluğu olarak nasıl gözlemleriz ona bakalım. Narsistik kişilik bozukluğunda birey öz saygısını sürdürebilmek için dışarıdan aldığı onaya bir diğer deyişle ötekinin varlığına ve takdirine ihtiyaç duyar. Bu aslında bütün o kendini beğenmiş, büyüklenmeci görünüme bakıldığında şaşırtıcı olsa gerek ilk etapta, ancak bunun bir kabuk olduğunu lütfen unutmayın. Ne demek istediğimi birazdan daha detaylı açıklamaya çalışacağım. Tabii narsisizmin de farklı görünümleri de vardır. Yani farklı alt tipleri vardır. Mesela obsesif, mükemmelliyetçi, mütevazı, tevazu sahibi, utangaç ya da sosyal kaygı düzeyi yüksek, topluluk önünde konuşmakta güçlük çeken birisi de narsistik bir işleyişe sahip olabilir. Yani sanıldığı gibi burada havada, mangalda kül bırakmayan bir dışa vurum olması şart değildir. Fazla tevazu kibirden gelir sözü belki bunu özetleyen kapsayıcı bilge bir sözdür. Ve bunu da madalyonun öteki yüzü gibi düşünebiliriz. Tabii burada kişi kendisiyle genel anlamda değerlendirecek olursak fazlaca meşguldür. Ancak temelde bir iç yetersizlik, utanç ve zayıflık, aşağı olma duygusu veya korkusu hakimdir. İşte kabuk da bunu örtmek için inşa edilir. Yani kişi bu yanının görülmesini istemez. Gerçek kendiliğiyle ideal yarattığı kendilik arasında bir makas vardır ve bunu gerçek kendiliğin bir köşede durduğu, yalancı kendiliğin, mış gibi bir kendiliğin varlığı olarak da düşünebilirsiniz. Her şeyin öte yandan en iyisini ve en mükemmelini ararlar. En iyi doktor, en iyi televizyon, en iyi okul gibi. Bu eğilim hayattan keyif alma becerisini ve spontanlığı baltalayabilir. Ve mükemmel olduğunu düşündüğü kişiyle de özdeşim kurmak da isteyebilir. Onun gibi olma arzusunu içerir bu. Ancak küçük bir hatada bu ilişkiye de hemen bir son verebilir. Bu bağlamda kişiler arası ilişkilerde oldukça hassas ve kırılgandırlar. İlişkilerde hakim savunma mekanizması yüceltme ve değersizleştirme üzerinedir. Bir bakarsınız sizi göklere çıkarmış, bir bakmışsınız oradan sizi aşağı bırakmıştır. İkili ilişkilerde önemli olan karşı tarafın işlevidir. Yani ilişki onu ne kadar doyurup beslediği üzerinden yürür. Ötekine gerçek bir yatırım yapmakta güçlük çeker. Çoğu zaman da bunu yapamaz. Karşısındakinin ne hissettiği konusunda iyi bir okuyucudurlar. Duyguyu güzel bir şekilde
okurlar, anlarlar fakat bunun umursamazlar. Yani ötekinin ne hissettiğine çok değer vermezler. Bunu daha çok onu manipüle ve kontrol etmek amacıyla bir araç olarak kullanırlar. Gerçek duygularını ifade etmek çoğu zaman utanç vericidir. Böyle bir deneyim olarak yaşantılanır. Buna bağlı olarak da ikili ilişkilerde yakınlık sorunları yaşarlar. İlişkiler çoğunlukla yüzeyseldir. Cinsel yaşamlarına bakacak olursak burada bir tahakküm edici ve kontrol edici bir tutumun varlığını görebiliriz. Kendi zihnindeki bir cinsellik idealini ötekinin arzu ve isteklerini umursamadan uygulamaya çalışabilirler. Cinsellik çoğu zaman performans gösterilmesi gereken bir alan olarak yorumlanır. Çoğu zaman saldırganlık hakimdir ve ilişkinin başlarında cinsel olarak aktif, yüksek libidolu gözükseler de devam eden süreçte partnerine olan bu ilgiyi genelde yitirirler. Öte yandan partnerine aşırı boyun eğen ve sürekli uyum sağlayan bir yaklaşım da aslında örtük olarak ötekindeki saldırgan dürtüleri provoke etmeye yönelik olup yine ilişkiyi tüketmeyi gizli olarak hedefleyebilir. Bunu da madalyonun öteki yüzündeki narsisizm olarak düşünebiliriz. Baskı ve stres altındayken de kendilerini iki şekilde değerlendirme eğilimindedirler. Ya tamamen iyi, kendiyle gurur duyan, kendini haklı gören veya ötekini küçümseyen bir yan ya da tamamen kötü, sahte, utanç, boşluk, aşağılık duygusu yaşama gibi. Tabii patolojik narsizm de birey için diğerlerine muhtacım, başkalarına ihtiyacım varın idrakı bir yıkımdır. Çünkü bu aciziyet hissettirir ve bununla baş etmek için de bilinç dışı olarak tüm güçlü savunmalara yer verebilir. Tabii her şeye kadir olduğunu, yaşamındaki her şeyi ve herkesi kontrol edebileceğine inanması gibi düşünebiliriz bunu. Kendine tüm güçlü bir yön atfetmesi gibi. Tabii bu bilinç dışı oluyor. Bilinçli bir söylemden söz etmiyoruz. Narsistik tabii eğilimler hepimizde bir tarz olarak bulunur. Bu eğilim bizi illa kişilik bozukluğuna sahip kılmaz. Narsistik olmayan biri de öz saygısını, kimlik ve güven duygusunu tehdit eden durumlar karşısında kibirli, zaman zaman ağır eleştirilerde bulunan veya kendi ile övünen bir tutum içerisinde olabilir. Bu narsistik savunmacı bir eğilimdir ancak patolojik bir durum değildir. Yani kişilik bozuklukları daha kapsamlı, derinlemesine ve çok boyutlu ele alınması gereken bir takım işleyişlerdir. Toparlayacak olursak, popüler kültürde yer aldığı gibi narsistik kişilik bozukluğuna sahip kişileri düşmanlaştırmak ve bu konuda eğilim gösteren her kişilik özelliğini böyledir, şöyledir diye etiketlemek, ötekini anlama isteğinden uzak bir yaklaşımdır. Adı üstünde bu klinik olarak ele alınması gereken bir bozukluktur. Bu konuda birçok dezenformasyon ve linç olduğunu düşünüyorum ve bunu gözlemliyorum. Son olarak umarım sizin için aydınlatıcı bir içerik olmuştur. Sorularınız ve katkılarınız varsa paylaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.